Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan ayında yapabileceğiniz en lezzetli ve en hafif soğuk kadayıf tarifini paylaşacağım. Gerçekten çok lezzetli ve yemesi inanılmaz keyifli bir tarif. Videonun sonunda göreceksiniz tatlımın nasıl kapış kapış gittiğini. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle sütlü şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. Tencereme 3 su bardağı şeker, 1 su bardağı suyu aldıktan sonra şerbetimiz fokur fokur kaynayana kadar bekletiyoruz. Bu şerbeti daha önce soğuk baklavada kullanmıştım. Aynı şerbeti şimdi bu tatlı için kullanıyorum. Gerçekten çok yakıştı. Orijinal tarife göre kıvamı daha yoğun oluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şerbetim fokur fokur kaynamaya başladı. Bunu yapmamızdaki sebep şerbetimizin tadı su gibi değil de daha böyle kıvamlı olmasını sağlıyor. Bu sayede tatlımız hamurlaşmıyor kesinlikle, emin olabilirsiniz. 3,5 su bardağı sütü de ekledikten sonra şimdi şerbetimizi bir taşım kaynatacağım. Bakın, özellikle hem şerbetin rengine bakın hem de kıvamına bakın. Daha kaynamadan bakın gayet istediğimiz yoğunluğu aldı. Burası isteğe bağlı arkadaşlar. Ben şerbetimin dengesini sağlamak için bir çimdik tuz atıyorum. Dilerseniz siz atmayabilirsiniz. Evet, şerbetimizin geri kalan malzemeleri krem şanti ve 1 paket krema, 1 paket vanilyayı da ekledikten sonra karıştırıyorum ve kapağını kapatıp soğuması için kenara alıyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Şerbetimiz soğurken şimdi tereyağını hazırlıyoruz. 200 gram tereyağımı tavama alıyorum ve güzelce eriyip böyle hafif altın sarısı renk aldıktan sonra üzerinde oluşan köpüklerini de ayırıyorum ve taze kadayıfımızı bu şekilde ince ince küçük küçük doğruyoruz. Burası çok önemli. Evet, kadayıflarımızı doğradık. Şimdi tatlımızı yapmaya geçiyoruz. Erittiğim tereyağımı bolca tepsime yayıyorum. Özellikle kadayıflarımızı böyle tuz serper gibi her tarafına dengeli şekilde dağıtıyoruz. Burası çok önemli arkadaşlar. Kadayıf tatlımızın özellikle ince olması için bu işlemi mutlaka atlamayalım. Bunun için de tepsimizdeki siyahlık kaybolana kadar devam ediyoruz. Bu tarifi sütlü şerbet kaynatmadan normal şerbetleyip de kadayıf tatlısı, yani tepsi kadayıf tatlısını da yapabilirsiniz. Aynı tarif, hiçbir farkı yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi birinci katımı yaydım bu şekilde. Kenarlarını da böyle temizledikten sonra şimdi üzerine tepsiyle iyice presliyorum ki incelsin. Böyle bir ağır borcamınız varsa işiniz daha kolay olacaktır. Yoksa da temiz bir kesme tahtasıyla da rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi birinci katını gayet güzel presledikten sonra şimdi arasına gelecek olan cevizini serpiyorum. Cevizlerin özellikle böyle iri iri olması gerekiyor. Burası çok önemli. Bunu toz halinde yaparsanız eğer sütünü döktüğünüz anda süte karışacaktır ve kapkara olacaktır. Şimdi tatlımızın ikinci katını ekliyoruz. Bunu da aynı şekilde bu sefer cevizler görünmeyene kadar yayıyoruz. Evet, ikinci katı da güzelce yaydıktan sonra tepsiyle yine güzelce presliyoruz arkadaşlar. Daha sonra erittiğimiz tereyağını her yerine dengeli şekilde yayıyoruz. Yağımızın tamamını kullanıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle arttırmıyoruz. Evet, tatlımın tereyağını da güzelce her tarafına yedirdikten sonra önceden ısıttığım 180 derecelik fırına gönderiyorum ve dengeli şekilde altı üstü böyle nar gibi kızarana kadar pişiriyorum.
Gördüğünüz gibi tatlım fırından çıktı. İlk sıcağı geçtikten sonra şerbetim de zaten ılımıştı. Yani ılıktan biraz daha sıcak olmuştu. Şimdi ikisi de aynı kıvamdayken şerbetiyle buluşturuyorum. Burada da şerbetin tamamını kullanıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle çok oldu diye düşünmeyin. Tatlımız bekledikçe çekiyor. Evet, şerbetimi döktüm. Şimdi tatlımı kenara alıyorum ve çekmesi için bekliyorum. Biraz çektikten sonra üzerine bir paket 200 gram kremamı kabıma aldıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı pudra şekeri de ilave edip mikserle koyulaşana kadar çırpıyorum. Bunun yerine bir paket krem şanti de kullanabilirsiniz. Ama krem şantide şeker olduğu için şeker kullanmaya gerek yok. Böyle kremadan kullanacağınız zaman özellikle kontrollü bir şekilde ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok fazla çırpmayın. Çok fazla çırparsanız eğer kremadan çıkar ve tereyağına dönüşür. Bir de özellikle kıvamının normal krem şanti kıvamında olmasını kesinlikle beklemeyin. Kremadan ancak bu şekilde oluyor. Bu aşamada vaktiniz varsa buzdolabında kremanın biraz daha donmasını sağlayabilirsiniz. Benim vaktim olmadığı için bu şekilde çok fazla donmadan yaymak zorundayım. Evet, şimdi hazırladığım kremamı dengeli şekilde tatlımın üzerine ince bir katman halinde güzelce yayıyorum. Hamur kesme aletiyle üzerine bu şekilde düzledikten sonra soğuması için buzdolabına kaldırıp en az 1-2 saat bekletiyoruz arkadaşlar. Bunu bekletmemizdeki sebep kremanın üzerinin kabuk tutması ve kakao serptikten sonra ıslanmaması. Benim acelem olduğu için hemen kesmek zorunda kaldım. O yüzden böyle dağınık görüntü oldu. Kesmeden önce en az 2 saat buzdolabında bekleseydim bu görüntü kesinlikle olmazdı. Bir de benim yaptığım hatayı yapmayın lütfen. Normal bıçakla kesin. Her dilimin üzerine çilek kurusu ve toz fıstıkla süslüyorum. Yine benim acelem olduğu için buzdolabına koymadan camiye götürdüm. Servis yapmadan önce buzdolabına koymanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, tatlım bitti. Şimdi servis aşamasına sıra geldi. Bunu böyle sütle beraber servis ediyoruz. Orijinalinde böyle oluyor. İnanın çok lezzetli ve çok pratik bir tatlı. Özellikle soğuk baklava sevenler için soğuk baklava yerine bunu da yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok hafif ve çok lezzetli oluyor. Gerçekten yemesi çok keyifli bir tatlı. Birazdan göreceksiniz camiye götürdüğümde tepsinin bir anda nasıl bittiğini. Tadına bakmak için ben bile zor kopardım. Bitti mi şimdi? Bitti. Yok mu şimdi benim oğlum? Tamam. Hakimim var. Sen önce Yusuf abi gönder, ondan sonra onu şey yap. Beklemesi. Bir dakika kızım, dur tatlı ayıracağım kendime. Hele dur. Tatlım bitiyor. Şunu kenarına lütfen. Tamam tamam, ben böyle arayayım. Buyur abi.